MatTrader kanalından herkese selamlar arkadaşlar. Bu videoda anlattıklarım yatırım tavsiyesi değildir. Kendi kullandığım stratejileri sizlerle paylaşıyorum. Bugünkü videomuzda ne anlatacağız? Ee, Daha önce kaynak kodlarını yayınladığım bir indikatör vardı değerli arkadaşlar. Bunun üzerine ilaveler yaptım ve sizlerin kullanımına ücretsiz sunuyorum. Bu indikatörü TradingView'e gelip büyük harflerle RSI long yazdığınız zaman MatTrader 38 gördüğünüz gibi iki kullanıcı şu an kullanıyor. Buradan tıklayıp göstergelerinize ekleyebilirsiniz. Bu indikatörün ayarlarını vereceğim. Daha sonra isterseniz bu indikatörün detaylı kullanım yollarını sizlerle paylaşabiliriz. Hemen buradan kapatıyorum. İndikatörüm şöyle gelecek sizin ekranınıza. Bundan ayarları çok önemli ayarları var. Buraya dikkatli takip edin. Şöyle gelelim, bu indikatörde sizin ekranınıza şöyle karmaşık bir şekilde gelebilir. Ayarları sıfırla diyorum. Burada yapmanız gereken önemli detaylar şunlar arkadaşlar. İşlemler nasıl alırız? Bunları sonra konuşabiliriz. Ben şekil, mavi şekil şuradaki ikinci kısmın tikini kaldırıyorum. Sarıyı da kaldırıyorum. Buraya çok dikkat edin. Bunun üzerinde neler var? RSI göstergeleri var. Biliyorsunuz coin'in ucuz olduğu ya da aşırı satıldığı bölge. Coin'in aşırı alım bölgesi, BTC'nin 70 bölgesi, BTC'nin yine RSI 30 bölgesi, dominansın bölgeleri, bunlar zaten durabilir. Bunlar sizin için likidasyon bölgelerini gösteren kısım. Bir de mum boyalarımız var. Bunlarla ilgili stratejilerimiz de olacak. İndikatörün anlatımını yapmıyorum şu an. Bunların tikini de kaldırıyorum. Long short tiklerini de kaldırıyorum. Burada yapmanız gereken ayarlar: stil bölümünde bakın, şekil, ikinci şekili kapatıyoruz. Dördüncü şekli kapatıyoruz. Sinyal görmek istemiyoruz burada. Çünkü bizim için bu RSI 30 bölgeleri, RSI işte aşırı satım, işte aşırı alım bölgelerinin olduğu kısımları işaretlemiş olmanız yeterli olacak. Çünkü burada bakın BTC dominans ve 70 var. BTC dominans 30, BTC RSI 70, BTC RSI 30 ve yukarıdaki kırmızı şekil ve buradaki diğer yeşil şekilde coin'in kendi RSI ile alakalı. Buna alarm da kurabiliyorsunuz, bilginiz olsun. Hemen alt tarafta ki bu kısımları kapatıyorum. Long short pozisyonlarında, yani sinyallerini de kapatıyorum. Tamam diyoruz. Şimdi bu indikatörümüzün diğer ayarları ise girdiler bölümünde. RSI uzunluğu 70, 70'e 30, yine 14 burası. Şu kısım değerli arkadaşlar neyi ifade ediyor? Buradaki likidasyon bölgelerini genişletip azaltmayı, şu kırmızı ve yeşil bantları ayarlayabiliyorsunuz. Örneğin mesela bunu 200 yaptığım zaman coin durumuna göre bunu değerlendirebilirsiniz. Bakın, bant genişleyecek veya yükselecek. İşlemlere daha erken girmeyi, işte backtest yapıp kullandığınız coin'de ya da işte işlem aldığınız coin üzerine ayarlamanızı tavsiye ederim. Burası hassas ayara giriyor. Yani bu kısmı ben genelde 100-200 bandında, coin'in durumuna göre 300 bandlarında kullanabilirim. Değil, çünkü bunu bakın 300 olduğu zaman alt taraf üst taraf genişlemiş oldu. Bu kısmı dediğim gibi coin'in yapısına göre ayarlayacağınız bir bölüm. Burası genelde 200 olarak kullanılmasını tavsiye ediyorum. Peki burada range alanı 30 mumluk bir gösterge, yani coin'in 30 mum öncesindeki en dibiyle en yüksek dibini gösteren bölüm. Burası da bu şekilde. Hareketli ortalamayı genelde yüzde kullanıyorum. Coin'in durumuna göre. Bunu bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Bakın mesela bu coin'de şu an itibariyle güzel bir short sinyali gelmiş görünüyor. Hangi bölümlere kadar inebilir, düşebilir? Bir de bunu daha önce kan çizimleriyle ölçtüğümüzde şuradan bir kontrol edeyim. Yükselişini tamamlayıp düşüşüne geçmiş mi? Evet, gayet de güzel. İşleme giriş bölgesi, short bölgesini buradan kan kutusuyla belirlemiş olduk. Tabii bu indikatörün kullanımıyla alakalı 4-5 tane yöntemim var. Üzerinde bakın 15 dakikalığa geldiğiniz zaman %2'den yüksek mumların gösteren, RSI 50'yi aşağıya kestiğinde veya RSI 50'yi yukarıya kestiğinde yanan mumlar var. Şu mesela mavi mum RSI 50'yi aşağı kesmesi. İşte sarı mumlar RSI 50'yi yukarıya kesmesi. Bazı mumlar ise %2'den fazla yükselişleri gösteren mumlar oluyor. Bu kullandığımız işte indikatör biraz önceki ayarlar kısmında gösterdiğim
mesela 15 dakikalık zaman diliminde işlem yapıyorsanız, örneğin buradaki 200'ü yüzlere çekmeniz, daha daraltmanız gerekecektir. Nasıl? Şöyle. O zaman bakın daha hassas hale gelecektir. Bu indikatörün normal şartlarda RSI sinyallerine göre işleme giriyoruz ve hareketli ortalamadan teyit alarak işlemler yapıyoruz. Onun dışında 4-5 tane daha yöntemimiz var. Çünkü üzerinde mumlarla alakalı bir sistem var. İndikatörde long ve short sinyallerini kapattığımızda, şurada normalde kapatmasanız short sinyali göreceksiniz. Fakat coin buradan bir yükseliş sergilemiş. Bunu şöyle ifade edelim. Biz buradan asla short açmayacağız. Bunların kullanımıyla alakalı eğer indikatörü beğenirseniz şöyle kendi göstergelerinize ekleyip bir kontrol edin. Bununla ilgili detaylı anlatımlarda, videolarda çekeriz. Şu an itibariyle ben kendi kullandığım ayarları sizlere göstermek istedim. Bir saatlik zaman dilimine geçtik mesela. Buradaki bölgelerin geçmişe baktığımız zaman çalıştığı kısımları göze atıp bununla alakalı bir düzenleme yapabilirsiniz. Mesela bir saatlik zaman diliminde, 4 saatlik zaman diliminde coin'in bölgelerini belirleyen, mesela bakın burada çok güzel bir al sinyali gelmiş. Neden al sinyali gelmiş? Kısaca bundan bahsedeyim alt kısımda. Şurada RSI 30, yani coin'in ucuz olduğu bölgeyle, bakın burada BTC 30'un sinyalini bir beyaza boyayalım. Karışmasın oradaki sinyaller. BTC 30 sinyalini beyaz yapalım. Bakınız RSI, bu yeşil ve beyaz aynı anda geldiği zaman biz işlemin BTC 30 ve RSI 30 sinyali aynı anda geldiğinde işlemin daha sağlıklı olduğunu söyleriz. Burada normalde Fibonacci değerleriyle buradan kalkıp düzeltmeyi yaptıktan sonra altın orandan veya 786 bölgesinden işlem kovalanır. Buradan tuttuktan sonra, işleme girdikten sonra kırmızı bantlara, hareketli ortalamanın üstüne çıktıktan sonra kırmızı bandın oralara kadar geldiği zaman işlemden kar alınır. Eğer üstünde kapatıyorsa işleme devam edersiniz. Bakın bu bölge tekrar destek olarak çalışıyor ve satıcılı bölgeyi bulduğumuz alttan, diğer yöntemle satıcılı bölgeyi bulduğumuz kısımdan geldiğinde tamamen çıkılır. Çünkü başka bir teknik kullanıyoruz orada, kan kutusu ölçümüyle. Çok etkili bir sistemdir. Bu hareketli ortalama, kırmızı bant, yani likidasyon bölgelerindeki son itki hareketlerine sebep olan tepeler kırılmaya başladıktan ve hareketli ortalamanın altına düşmeye başladıktan sonra ise short sinyali alınır. Neden? Çünkü daha önce bana burada ne sinyali vermiş? RSI 70 aşırı alım bölgesinde, BTC 30, bakın buradaki hareketlenmeler küçük hareketlenmeler değil ama sıkışa sıkışa grafik giriyor ve hareketli ortalamanın altına düşüyor. Burada 4 saatlik zaman diliminde bu coin'de şu an itibariyle yönünün aşağıya olduğunu ve en azından şuralara kadar geri çekilme yapacağını söylemek mümkün olacaktır. Burada nasıl bir pozisyona girilir? Hareketli ortalamaya tekrar temasında şunun üstüne bir stop payı koyarak şöyle bir işlem kovalanabilir değerli arkadaşlar. Dediğim gibi yatırım tavsiyesi değildir. Kendi uyguladığım sistemleri, stratejileri, indikatörleri paylaştığım kanalımda sizlere destek olmak amacıyla bu indikatörü yayınlıyorum. İsteyen buradan dediğim gibi aramalar bölümünden büyük harflerle RSI Long yazıp MatTrader 38 kullanıcı isminde ekleyebilir ve ayarlarını bu şekilde yapın. Kontrol edin. Şöyle kendi işlem açtığınız coin'e göre de yapılandırmaya çalışın. Detaylı anlatımlarını isterseniz, işlem alış yöntemlerini lütfen yorum bölümünde belirtin. Çünkü sizlerin isteğine göre bu videoları çekmeyi düşünüyorum. Hepinizi seviyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın değerli dostlar.